nehrin kıyısında bir adam çarmıha bağlanmış duruyor. Takeda askerleri onu kalenin karşısına dikmiş, tek bir yalanı söylemesini bekliyorlar. Adamın gözleri kalenin surlarına kilitleniyor, ağzı açılıyor. O gece gönderilen tek bir mesaj, yüzlerce yıllık bir savaş geleneğini sonsuza dek değiştirecekti. Ama önce, o mesajın nasıl gönderildiğini bilmeniz gerekiyor. 1575 yılının Mayıs ayı. Takeda Katsuyori'nin 15.000 askeri, Nagashino Kalesi'ni kuşatmış durumda. Kalenin içinde sadece 500 savunmacı var, komutanları genç bir samuray, Okudaira Sadamasa. Erzak tükeniyor, barut azalıyor. Sadamasa biliyor ki birkaç gün içinde kale düşecek, tek umutları müttefikleri Oda Nobunaga ve Tokugawa Ieyasu'dan gelecek bir yardım. Genç bir samuray, Torii Tsunemon, gönüllü olur. Karanlıkta nehre girer, Takeda kuşatma hattının altından geçer, kimse fark etmeden kaleden kaçar. Kilometrelerce koşar, dağları aşar. Nobunaga ve Ieyasu'nun ordugahına ulaştığında haberi verir, 38.000 asker, kaleyi kurtarmak için zaten yola çıkmıştır. Torii geri döner, aynı tehlikeli yoldan kaleye ulaşmaya çalışır. Ama bu sefer şanssızdır, Takeda devriyeleri onu nehir kıyısında yakalar. Takeda komutanları ona bir teklif sunar, kale önünde durup teslim olmalarını söylerse hayatını bağışlayacaklardır. Torii kabul eder gibi görünür, kaleye doğru götürülür. Ama kale surlarının önünde, boğazına dayanan kılıca rağmen bambaşka bir şey haykırır, direnin, yardım 3 gün içinde burada olacak. Sözü bittiğinde, orada can verir. İçerideki askerler bu haberle yeniden umutlanır, son güçleriyle direnmeye devam ederler. Torii'nin ölümü, boşa gitmeyecektir. 21 Haziran 1575, Nobunaga ve Ieyasu'nun birleşik ordusu Shitaragahara Ovası'na ulaşır. Ama beklenen saldırı yerine, garip bir sessizlik ve inşaat sesleri duyulur. Nobunaga'nın emriyle binlerce ahşap kazık toprağa çakılır, 3 sıra halinde uzun bir engel dizisi oluşturulur. Takeda ordusu bunun ne anlama geldiğini henüz bilmiyordur. Kazıkların ardına 3000 tüfekli asker yerleştirilir, sıralar halinde dizilirler. Biri ateş ederken diğeri doldurur, düzenli ve kesintisiz bir ateş hattı kurulur. Takeda ordugahında yaşlı komutanlar Baba Nobuharu ve Yamagata Masakage, ıslak ve çamurlu araziye süvariyle saldırmanın intihar olduğunu söyler. Genç lider Katsuyori dinlemez, babası Shingen'in onurunu kanıtlamak ister. 28 Haziran 1575 sabahı, Takeda'nın ünlü süvarisi harekete geçer. Yüzlerce atlı samuray, çamurlu ovada ahşap engellere doğru dört nala koşmaya başlar. Kazıklara ulaştıklarında karşılarında sadece tahta değil, art arda patlayan tüfek namluları bulurlar. Bir sıra ateş ederken geri çekilir, arkadakiler doldurmuş namlularla öne çıkar. Saldırı dalga dalga kırılır, Takeda'nın en usta komutanları birer birer düşer. Baba Nobuharu ve Yamagata Masakage o gün hayatını kaybedenler arasındadır, Katsuyori az sayıda adamıyla kaçar. Nagashino'da o gün, yüzyıllardır süren süvari üstünlüğü sona erer. Japonya'da savaşın kaderi artık kılıçta değil, tüfeğin namlusundadır. Bir mesajcının son sözleri bir kaleyi kurtardı, 3000 tüfek bir çağı kapattı. Peki sence, cesaret mi yoksa teknoloji mi tarihin gidişatını daha çok değiştirir?